Dağlar, mitolojide her zaman kutsal ve gizemli bir yere sahip olmuştur. Gökyüzüne yükselen bu görkemli yapılar, yeryüzüyle gökyüzü arasındaki bir köprü olarak görülmüş, birçok kültürde tanrıların, kahramanların ve efsanelerin merkezi haline gelmiştir. İnsanlar dağlara hayranlık, korku ve saygıyla yaklaşmış, onlara hem doğanın gücünü temsil eden bir sembol, hem de ilahi varlıkların evi olarak anlamlar yüklemiştir. Sümerler'de dağ inancı, mitoloji ve dini ritüeller açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Sümerliler, doğanın unsurlarını kutsal kabul eder ve bu unsurlarla tanrıları arasında doğrudan bir bağ kurarlardı. Dağlar, gökyüzüne yakınlıkları ve erişilmez görünümleri nedeniyle tanrıların mekanı ya da onların gücünün bir sembolü olarak görülürdü. Özellikle Sümer mitolojisindeki Tanrı Enlil, dağların efendisi olarak anılır ve güç ile otoriteyi temsil ederdi. Enlil'in yaşadığı yer olarak düşünülen Kur Dağı, hem kozmik bir merkez hem de tanrılar ve insanların dünyası arasında bir sınır olarak düşünülmüştür. Sümer mitolojisinde dağlar, yaratılış hikayelerinde ve kahramanlık destanlarında da önemli bir rol oynar. Örneğin, ünlü Gılgamış destanında Gılgamış ve Enkidu'nun Tanrı Humbaba ile karşılaştıkları Lübnan dağları, tanrısal düzenle insanın cesareti arasındaki mücadeleyi simgeler. Bu bağlamda dağlar hem kutsal hem de tehlikeli alanlar olarak algılanır. Ayrıca Sümerliler, dağlara yönelik ritüeller ve dualarla tanrıların rızasını kazanmayı hedeflerdi. Bu inanç, tarım toplumları için dağlardan gelen su kaynaklarının önemini de yansıtır. Sümer sanatında dağlar genellikle tanrıların tahtı olarak betimlenir ve kozmolojik düzenin bir parçası olarak ele alınır. Bu yönüyle dağ inancı, Sümerlerin dini sisteminin ve mitolojisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Yunan mitolojisinde dağlar, tanrıların ve doğaüstü varlıkların ikamet ettiği kutsal mekanlar olarak büyük bir öneme sahiptir. Dağlar, tanrıların dünyasıyla insanların dünyası arasında bir köprü niteliği taşır ve Yunan kozmolojisinde kozmik düzenin bir parçası olarak görülür. En ünlü dağlardan biri Olimpos Dağı, tanrıların evi olarak kabul edilir. Olimpos, baş tanrı Zeus'un hüküm sürdüğü yer olup, diğer Olimpos tanrılarının da meclis kurduğu kutsal bir bölgedir. Bu dağ hem tanrısal otoritenin merkezi hem de ölümlülerin ulaşamayacağı bir yer olarak tasvir edilir. Yunan mitolojisindeki diğer önemli dağlar arasında Parnassos Dağı, ilham perileri olan Musaların ve Tanrı Apollon'un evi olarak bilinir. Parnassos, özellikle sanat ve şiirle ilişkilendirilir ve bu dağ, sanatsal yaratımın kaynağı olarak kutsanmıştır. Helikon Dağı da benzer bir şekilde Musalara ev sahipliği yapar ve edebiyat ile bilimde ilham kaynağı olarak anılır. Dağlar aynı zamanda kahramanlık hikayelerinde önemli bir rol oynar. Örneğin, Prometheus'un insanlara ateşi getirdiği için Zeus tarafından zincirlendiği Kafkas Dağları, tanrısal cezanın ve direnişin bir sembolüdür. Bunun yanı sıra dağlar, tanrılarla iletişim kurma ve onların gücünü deneyimleme yerleri olarak görülmüştür. Örneğin, Delfi'deki Parnassos Dağı'nın eteklerinde yer alan Apollon Tapınağı, kehanet merkezi olarak ün kazanmıştır. Yunan mitolojisinde dağlar, tanrılarla ilişkili olmalarının yanı sıra doğaüstü güçlerin ve mitolojik yaratıkların yaşam alanlarıdır. Bu nedenle dağlar, Yunan mitolojisinin hem coğrafi hem de manevi haritasında merkezi bir konuma sahiptir. Hint mitolojisinde Kailash Dağı, Tanrı Shiva'nın evi olarak bilinir ve Hinduizm, Budizm ve Jainizm gibi birçok dini gelenekte kutsal kabul edilir. Shiva, Kailash'ın zirvesinde meditasyon yaparak evrenin dengesini korur. Bu dağ sadece fiziksel bir yer değil, aynı zamanda ruhsal bir aydınlanmanın ve ilahi bilgeliğin kaynağıdır. Budist inanışa göre Kailash, evrenin merkezi olan Meru Dağı ile özdeştir ve kozmik düzenin sembolüdür. İlginç bir şekilde bu kutsal dağa fiziksel olarak tırmanmak yasaktır. Çünkü bu ilahi olanın alanına saygının bir göstergesidir.
İskandinav mitolojisinde dağlar hem tanrıların hem de devlerin dünyasıyla ilişkilendirilir ve genellikle güç, erişilmezlik ve doğaüstü varlıkların mekanı olarak tasvir edilir. Dağlar, tanrılarla ölümlüler arasında bir sınır oluştururken, aynı zamanda mitolojik olayların geçtiği önemli bir sahne niteliği taşır. Dağlar genellikle devler, Jötnar ile ilişkilendirilir. Devler, İskandinav kozmolojisinde kaotik güçleri ve vahşi doğayı temsil eder. Onların yaşadığı yer olarak bilinen Jötunheimr, genelde dağlık ve buzlu bir bölge olarak tasvir edilir. Dağlar, devlerin sığındığı ve tanrılarla mücadele ettikleri mekanlar olarak sıkça anlatılır. Örneğin, dev Hrungnir'in Thor ile dövüşü, doğanın iki güçlü unsurunun çarpışmasını simgeler ve bu tür hikayelerde dağlar genelde sahne arka planını oluşturur. Dağlar aynı zamanda tanrılar için kutsal yerlerdir. Tanrıların hükmettiği Asgard, dünya ağacı Yggdrasil'in zirvesine yakın bir konumda yer alır ve bu, dağlarla ilişkilendirilen yükseklik ve kutsallık bilgi ve bilgelik arayışında, dağlara çekilip meditasyon yaptığı veya fedakarlıkta bulunduğu hikayeler dikkat çeker. Odin'in 9 gün boyunca Yggdrasil'de asılı kalarak runik bilgiyi öğrenmesi, dağların metaforik olarak bilgelik ve erişim zorluğunu simgelediğini gösterir. İskandinav mitolojisinde dağlar aynı zamanda Ragnarok, yani dünyanın sonuyla ilgili mitlerde de yer alır. Ragnarok sırasında dağların parçalanacağı ve kaotik güçlerin serbest kalacağı anlatılır. Bu, dağların yalnızca kutsal mekanlar değil, aynı zamanda felaketin başlangıç noktaları olabileceğini de gösterir. İskandinav mitolojisinde dağlar, tanrılarla devler arasındaki mücadelelerin, bilgelik arayışlarının ve kozmik düzenin önemli sembolleri olarak yer alır. Hem doğanın güzelliğini hem de yıkıcı gücünü temsil eden bu coğrafi unsurlar, mitolojinin merkezinde yer alır. Türk mitolojisinde dağlar, kutsallığın, gücün ve doğaüstü bağlantının önemli sembollerinden biridir. Türklerin doğayla kurduğu derin ilişki, dağların yalnızca coğrafi birer unsur değil, aynı zamanda manevi ve mitolojik anlamlar taşıyan kutsal mekanlar olarak görülmesine yol açmıştır. Dağlar, genellikle tanrıların, ruhların veya ataların yaşadığı yerler olarak tasvir edilir ve Türk kozmolojisinin önemli bir parçasını oluşturur. Türk mitolojisinde dağlar, yerle gök arasında bir köprü olarak görülür. Gök tanrı inancına göre, dağlar göğe en yakın yerlerdir ve bu yüzden kutsal kabul edilir. Özellikle Orta Asya Türk topluluklarında Altay Dağları gibi belirli dağlar kutsallıkla ilişkilendirilmiştir. Bu dağlar, kozmik düzenin bir parçası olarak ele alınır ve dünyanın merkezi Axis Mundi olarak görülür. Dağların zirvesi, tanrılara ve ruhlara ulaşmanın bir yolu olarak kabul edilmiştir. Türk mitolojisinde Karakurum, Altay Dağları ve Tanrı Dağları sıkça anılan kutsal dağlardır. Bu dağlar, Türk halkının destanlarında ve hikayelerinde hem fiziksel hem de manevi bir güç kaynağı olarak tasvir edilir. Örneğin Altay Dağları, insanlığın yaratılış hikayelerinde önemli bir rol oynar ve birçok mitolojik figürün yaşadığı yer olarak kabul edilir. Destanlarda, dağlar kahramanların sınavlardan geçtiği ya da tanrısal yardım aldığı mekanlar olarak ortaya çıkar. Örneğin Ergenekon destanında demir bir dağ eritilerek Türklerin özgürlüğüne kavuşması anlatılır. Bu hikaye, dağların yalnızca bir engel değil, aynı zamanda yenilgiye karşı zaferin sembolü olduğunu da gösterir. Türk inancında dağların ruhları olduğu düşünülür. Bu ruhlara saygı göstermek için dualar edilip kurbanlar sunulmuştur. Dağların eteklerinde yapılan dini ritüeller, doğanın güçleriyle uyum içinde yaşamayı hedefler. Özellikle şamanizmde, şamanların dağlara çıkarak ruhlarla iletişim kurdukları ve toplulukları için yardım istedikleri bilinir. Türk mitolojisinde dağlar, dayanıklılığı, gücü ve kutsallığı simgeler. Aynı zamanda liderlik ve otoriteyle ilişkilendirilir. Örneğin Hakanlar, dağların zirvesinde kurban sunarak tanrısal bir onay almayı ve halklarına hükmetme yetkisini pekiştirmeyi amaçlamışlardır. Türk mitolojisinde dağlar,
hem fiziksel hem de manevi anlamda merkezi bir yere sahiptir. Dağlar, tanrılar ve insanlar arasında bir bağ, doğanın gücünün bir sembolü ve toplumsal düzenin kutsal bir parçası olarak görülmüştür. Fars mitolojisinde dağlar, genellikle kutsal, güç ve direncin sembolleri olarak kabul edilir. Dağlar, Tanrı'nın güçlerini ve doğanın gücünü simgelerken, aynı zamanda dünya ile gökyüzü arasındaki bağlantıyı temsil eder. Fars mitolojisinde dağlar hem efsanelerin hem de tanrıların hüküm sürdüğü yerler olarak önemli bir yer tutar. Zerdüştlük gibi eski Fars inançlarında dağlar kutsal kabul edilir. Zerdüştlükte dağlar, özellikle Hara Dağı ve Alborz Dağları, Tanrı'nın gücünü ve evrenin düzenini simgeler. Bu dağlar hem insanları hem de ruhları Tanrı'ya yakınlaştıran kutsal mekanlar olarak tasvir edilir. Hara Dağı, Zerdüşt'ün öğretilerine göre evrenin yaratılışında ve kozmik düzenin korunmasında önemli bir rol oynar. Alborz Dağları, Fars mitolojisinde çok önemli bir yer tutar. Bu dağlar, Kavira adlı dev bir yaratığın hapsolduğu yerdir. Alborz Dağları ayrıca Fars halkının kökeniyle ilişkilendirilen efsanelerin merkezi olarak kabul edilir. Bu dağlar, insanların kötü güçlerden korunmasını sağlayan kutsal bölgeler olarak görülür. Fars mitolojisindeki dağlar, genellikle kahramanlık hikayelerinde de önemli bir rol oynar. Örneğin, ünlü efsanevi kahraman Rüstem ve Sohrab, Alborz Dağları'nda zorlu mücadeleler verirler. Dağlar, bazen kahramanların güçlerini test ettiği ya da ilahi varlıklarla karşılaştığı yerler olarak anlatılır. Ayrıca, Fars mitolojisinde dağlar aynı zamanda ölüm ve yeniden doğuş temalarını da simgeler. Dağların zirveleri, yücelik ve ahlaki üstünlüğü simgelerken, dağların etekleri veya iç kısımları, yeraltı dünyası ve ölümle ilişkilendirilir. Bu nedenle dağlar hem hayatın hem de ölümün merkezi. Dağlar, yalnızca fiziksel yapılar değil, aynı zamanda derin anlamlar taşıyan kutsal mekanlar, güç ve direncin sembolleridir. Bu dağlar hem Tanrı'ya yakınlık hem de evrensel düzenin korunması açısından önemli bir rol oynar. Rus mitolojisinde dağlar, doğaüstü varlıklar ve tanrılarla ilişkilendirilen önemli semboller arasında yer alır. Slav mitolojisinin etkisiyle dağlar, hem coğrafi hem de manevi açıdan büyük bir öneme sahiptir. Dağlar, genellikle domovoi, ev ruhları, leşi, orman ruhları ve rusalkalar gibi doğaüstü varlıkların yaşadığı yerler olarak kabul edilir. Bu varlıklar, dağların derinliklerinde veya eteklerinde bulunur ve insanlara çeşitli şekillerde etki eder. Dağlar aynı zamanda kutsal yerler olarak da kabul edilir. Karakum Dağları gibi bazı dağlar, tanrıların veya eski kahramanların yaşam alanları olarak tasvir edilir. Bu dağlar, gizli bilgi ve kozmik sırlar taşıyan yerler olarak görülür. Rus mitolojisinde dağlar, kahramanların sınavdan geçtiği, büyüyle mücadele ettiği ve zorluklarla başa çıktığı yerler olarak sıkça yer alır. Kahramanların dağlara tırmanarak zorlukları aşmaları, mitolojik hikayelerde sıkça karşılaşılan bir temadır. Kuzey Dağları veya Ural Dağları, Rus mitolojisinde dünyanın sonu veya ölüm sonrası dünya ile bağlantılı yerler olarak kabul edilir. Bu dağlar, bazen Yggdrasil gibi kozmik ağaçların ya da dünyanın merkezini temsil eden unsurların bulunduğu kutsal alanlar olarak görülür. Eski Slav inançlarında dağlar, yeraltı dünyasına açılan geçitler olarak düşünülürdü. Özellikle Perun, gök tanrısı ve Veles, yeraltı tanrısı gibi tanrılarla ilişkilendirilen dağlar, tanrılar arasında geçiş noktaları olarak betimlenirdi. Rus mitolojisinde dağlar, hem doğaüstü varlıkların yaşadığı hem de kutsal ve zorlu yerler olarak önemli bir konuma sahiptir. Dağlar, Rus halkının eski inançlarında gizli bilgi ve kozmik güçlerle bağlantılı olarak görülür. Mısır mitolojisinde dağlar, kutsal ve kozmik semboller olarak önemli bir yer tutar. Mısır'ın eski inançlarında dağlar genellikle tanrıların evi, yaratılışın başlangıcı ya da ölüm sonrası dünyaya geçişin bir sembolü olarak görülür.
Mısır mitolojisinde dağlar, gökyüzü ile yeryüzü arasında bir köprü işlevi görür. İnsanlarla tanrılar arasındaki sınırları temsil eder. Özellikle Horus, Osiris ve Ra gibi önemli tanrılarla ilişkilendirilen bazı dağlar, evrenin düzeninin bir parçası olarak kabul edilmiştir. Ra'nın güneşi doğudan doğarken ve batıda batarken, dağlar, güneşin doğuşu ve batışını simgeleyen kutsal mekanlar olarak tasvir edilirdi. Bu dağlar, evrenin yaratılışında önemli bir rol oynar ve tanrıların yaşam kaynağı olarak kabul edilirdi. Bir başka önemli dağ, Kahire yakınlarındaki Giza piramitlerinin bulunduğu alandır. Bu bölge, Mısır'da kutsal kabul edilen ve Osiris'in yaşamla ölüm arasındaki geçişi simgeleyen dağlarla ilişkilendirilirdi. Mısır mitolojisinde bu tür dağlar hem tanrılarla bağlantılı hem de ölülerin ruhlarının sonsuzluğa geçişi için önemli geçiş alanları olarak işlev görür. Dağlar aynı zamanda Duat, ölüler dünyası ile ilişkilendirilir. Duat'a gitmek için ruhların büyük zorlukları aşması gerekir ve dağlar bu yolculukta engelleri aşmak için kullanılan semboller olarak yer alır. Mısır mitolojisinde dağlar sadece doğanın gücünü ve kutsallığını değil, aynı zamanda ölüm ve yeniden doğuşla ilgili derin anlamlar taşır. Mısır mitolojisinde dağlar hem kozmik düzenin hem de ölüm sonrası dünyaya geçişin önemli unsurları olarak kabul edilir. Tanrıların yaşadığı yerler, yaratılışın ve ölümün mekanları olarak dağlar, Mısır'ın dini ve mitolojik yapısında belirgin bir rol oynamaktadır. Japon mitolojisinde dağlar, kutsal ve manevi anlam taşıyan önemli bir unsurdur. Dağlar, Japonya'nın dini ve kültürel yapısında derin bir yer tutar. Özellikle Şinto inancında önemli bir yerleri vardır. Şinto, doğa ve doğaüstü varlıklarla bağlantılı bir dindir ve dağlar bu inancın merkezinde yer alır. Japon mitolojisinde dağlar, tanrıların ve ruhların yaşadığı kutsal mekanlar olarak kabul edilir ve genellikle bu dağlara yapılan hac ziyaretleri dini ritüellerin bir parçasıdır. Japonya'nın en kutsal ve bilinen dağlarından biri Fujisan, Fuji Dağı olup burada tanrıların ve ruhların yaşadığına inanılır. Fujisan, yalnızca fiziksel olarak Japonya'nın en yüksek dağı olmakla kalmaz. Aynı zamanda bir tanrıya, Kobo-Daishi'ye adanmış bir dağ olarak kabul edilir ve insanların ruhsal aydınlanma arayışında bu dağ önemli bir yer tutar. Fuji Dağı'nın zirvesi hem tanrılarla bağlantılı hem de insanların ruhsal olarak yükseldiği bir yer olarak görülür. Japon mitolojisinde dağlar ayrıca kami, ruhlar ile ilişkilidir. Kami, doğada bulunan her şeyin ruhu olarak tanımlanır ve dağlar bu ruhların evleri olarak kabul edilir. Takamagahara, tanrıların yüksek alanı gibi kutsal alanlarda tanrıların yaşadığı yerler arasında dağlar yer alır. Dağlar hem fiziksel hem de manevi birer sınır olarak insanların dünyasıyla tanrıların dünyası arasındaki geçiş Yamaoba gibi efsanevi figürler de dağlarla ilişkilidir. Yamaoba, dağlarda yaşayan bir kadındır ve dağlarda gizlenen gizemli güçlere sahip olduğuna inanılır. Aynı şekilde Tengu gibi yaratıklar da dağlarda yaşar ve bu dağlar doğaüstü varlıkların ve efsanevi figürlerin mekanlarıdır. Mitolojik anlatıların yanı sıra semavi dinlerde de dağlar özel bir yere sahiptir. Örneğin Musa peygamberin Tanrı ile Sina Dağı'nda konuştuğu anlatısı, Hristiyanlık, Yahudilik ve İslam'da ortak bir tema olarak yer alır. Aynı zamanda İslam geleneğinde Hira Dağı, Peygamber Muhammed'in ilk vahiy aldığı yer olarak büyük bir öneme sahiptir. Dağlar, bu anlatılarda ilahi olanla insan arasındaki bağlantıyı güçlendiren mekanlar olarak öne çıkar. Yahudi mitolojisinde dağlar, kutsallığın, Tanrı'nın ilahi iradesinin ve insanlıkla Tanrı arasındaki bağlantının sembolleridir. Yahudi mitolojisindeki en bilinen dağlardan biri Sina Dağı'dır. Sina Dağı veya Horeb Dağı, Yahudi kutsal kitaplarında büyük bir öneme sahiptir. Musa peygamber, Sina Dağı'nda Tanrı ile yüzleşmiş ve Tanrı'dan 10 emiri almıştır. Sina Dağı'nın bu kutsal rolü, dağın sadece fiziksel değil,
aynı zamanda manevi bir merkez olarak kabul edilmesini sağlar. Dağlar, ayrıca Yahudi mitolojisinde Kudüs ile ilişkilidir. Kudüs, Zeytin Dağı ve Siyon Dağı gibi kutsal dağlarla çevrilidir. Bu dağlar, Tanrı'nın İsrail halkına vaat ettiği topraklarla bağlantılıdır ve Tanrı'nın krallığının yeryüzündeki yansıması olarak kabul edilir. Siyon Dağı özellikle Yahudi halkının ruhsal dirilişinin ve Tanrı'nın vaatlerinin yerine getirilmesinin simgesi olarak görülür. Çin mitolojisinde dağlar hem doğanın gücünü hem de ilahi varlıkların hüküm sürdüğü kutsal mekanlar olarak büyük bir öneme sahiptir. Çin mitolojisinde en önemli dağlardan biri Kunlun Dağı'dır ve Çin mitolojisinin en kutsal dağı olarak kabul edilir ve genellikle evrenin merkezi olarak tasvir edilir. Kunlun Dağı, tanrıların ve ölümsüzlerin yaşadığı yer olarak kabul edilir ve Çin halkı bu dağı hem kutsal hem de kozmik düzenin simgesi olarak görür. Kunlun, özellikle Taoizm ve Çin halk inançlarında göklerle yerin birleştiği yer olarak önemli bir konumda yer alır. Ayrıca Çin'in mitolojik kahramanları ve efsanevi figürleri genellikle bu kutsal dağda yaşamış ya da bu dağda ilahi güçler elde etmiştir. Tongnan Dağı da önemli bir yer tutar. Bu dağ, Taoizm inançlarına göre ölümsüzlerin yaşadığı yerlerden biri olarak kabul edilir. Özellikle Taoist keşişler, Zongnan Dağı'nda ruhsal aydınlanmaya ulaşmak için meditasyon yapar ve bu dağ, Çin'deki en önemli Taoist dağlardan biridir. Çin mitolojisindeki dağlar, aynı zamanda efsanevi kahramanların ve mitolojik figürlerin mücadele ettiği yerler olarak da bulunur. Örneğin, Pangu'nun dünyayı yarattığı dağlar, kozmik düzenin temellerinin atıldığı yerler olarak kabul edilir. Ayrıca dağlar, Çin'in eski kahramanlarının güçlerini kazandığı ve çeşitli sınavlardan geçtiği yerlerdir. Bu nedenle dağlar, kahramanlık ve ilahi güç ile ilişkilendirilir. Aynı zamanda dağlar, ölümsüzlük ve gizemli yaratıklarla bağlantılıdır. Dağların zirveleri, bazen ölümsüzlerin veya ilahi varlıkların yaşadığı yerler olarak anlatılır. Bu bağlamda dağlar, insanları ilahi bilgiye veya uzun ömre ulaşmak için bir yolculuğa davet eder. Tanrıların, kahramanların, ölümsüzlerin ve mistik güçlerin yaşadığı bu dağlar, Çin mitolojisinin merkezi bir parçasıdır. Dağlar, her kültürde farklı isimler ve hikayelerle anılsa da ortak bir sembolizmi paylaşır. Yücelik, dayanıklılık ve ilahilik. Dağların zirvesi, fiziksel olarak ulaşılması zor bir yer olduğu kadar ruhsal ve zihinsel bir hedefi de temsil eder. İnsanlar dağlara tırmanarak yalnızca fiziksel bir başarı elde etmekle kalmaz, aynı zamanda içsel bir yolculuğa da çıkarlar. Bu nedenle dağlar, insanlığın hem doğayla mücadelesini hem de kendi sınırlarını aşma arzusunu sembolize eder. Mitolojik dağların etkisi günümüzde de devam etmektedir. Birçok edebi eser, film ve sanat eseri dağları ilham kaynağı olarak kullanır. Dağlar hem zorlukların üstesinden gelme hem de insanın doğayla uyum içinde yaşama arayışını temsil eder. Örneğin, Yüzüklerin Efendisi gibi modern fantastik eserlerde dağlar, kahramanların cesaretini ve azmini sınayan mekanlar olarak öne çıkar. Aynı zamanda ekstrem sporlar ve dağ tırmanışı gibi modern faaliyetler, insanlığın hala dağlardan etkilenmeye devam ettiğini gösterir. Dağlar, mitolojide sadece fiziksel yapılar değil, insanlık için derin anlamlar taşıyan semboller olmuştur. Doğanın gücünü ve gökyüzünün yüceliğini birleştiren bu görkemli yapılar, insanlığın ilahi olana duyduğu hayranlığın ve arayışın bir yansımasıdır. Her dağın zirvesinde bir efsane, her taşında bir hikaye gizlidir. Dağlar, hem insan ruhunun hem de doğanın büyüklüğünün bir aynası olmaya devam etmektedir.